Herkese merhaba. Biz Örgütopya'dan Nurgün ve Ku. Bugün sizlere yün örerken kullandığımız iplerle ilgili genel bir tanıtım videosu çekmek istedik. Biliyorsunuz örgü örmek ilmeklerle bir kumaş yaratma işi ve bu kumaşın da kalitesi genel anlamda söylediğimizde güzel bir iple, güzel bir gerginlikle, şiş üzerinde o ipin doğru gerginlikle uygulanmasıyla ortaya çıkıyor. Ne çok elek gibi çok büyük bir şişle örülmesiyle oluşan bir kumaş hoşumuza nasıl gitmezse ya da çok sıkı bir kumaşı da hoşlanmıyoruz. Dolayısıyla önemli olan iyi bir proje oluştururken güzel bir modelle doğru bir ipi bir araya getirmek, kullanmak. Fakat burada da modellere baktığımızda örnek için elimize aldığımızda hemen ilk başta nasıl bir iple örülmüş diye bakıyoruz ve karşımıza bir sürü terimler çıkıyor. DK, worsted, lace. Bunlarla ilgili bir takım açıklamalar yapma ihtiyacı duyduk. Dolayısıyla da uluslararası standartlarda ya da standartize edilmiş iplik tanımlayan terimleri size kısaca bir özetleyelim istedim. Evet. Önümüzde gördüğünüz 8 tane ip var ve bunları neden seçtik? İşte standart yabancı kaynaklarda gördüğümüz tanımlar hep bu 8 tip iplik üzerinden adlandırılıyor. Numara da verilmiş bunlara. Sıfırdan başlıyor. En incesi 0 olmak üzere. En kalını da 7 numaraya kadar gidiyor. Şimdi bir projeyi oluştururken işte seçeceğimiz ip de Nurgül'ün de söylediği gibi tarife bakıyoruz. Nasıl bir ip kullanılacak? İşte diyor ki mesela DK. DK orta kalınlığa denk geliyor. Türkçe'de maalesef bu İngilizce'deki gibi bir terminolojisi yok bunun. Onun için biz işte ekstra ince, ekstra kalın falan diyoruz bazen. Fakat biz bunlar için bir tablo oluşturduk. Buna bizim web sitemizden ulaşabilirsiniz. www.örgütopya.com web sitesinden veya bu videonun altındaki linkten de ulaşabilirsiniz. İndirebilirsiniz bu tabloyu. İngilizceleri mesela şöyle incecik bir ipe lace deniyor. 0 numara, fingering, sport weight, DK, worsted, aran ya da chunky, bulky ve jumbo diye gidiyor. Bunların İngilizceleri bunlar. Biz Türkçelerini maalesef işte dediğim gibi ekstra ince, kalın vesaire bu şekilde adlandırdık. Bunlarda önemli olan şey tarifte bize bir numune ölçüsü örün deniyor. Bu genelde 10'a 10 yani 10 santime 10 santim büyüklüğünde bir kare oluyor. O karede ne kadar ilmeğimiz var, ilmek sayısı ve ne kadar sıra var. Sıra sayısı veriliyor. Zaten bizim tablomuzda da bunu göreceksiniz. 10 santimetrelik numune ölçeğinde işte lace'de kaç ilmek var, chunky'de kaç ilmek var. Biz bunları özetledik. Bir de yine tabloda göreceğiniz tavsiye edilen şiş numaraları verilmiş durumda. Yani şöyle bir ipi belki 3 numarayla örmek istersiniz ama böyle kalın bir ipi 3 numarayla örerseniz güzel olmaz. İşte orada 8 numara, 10 numara gibi büyük şişlere gidersiniz. Dolayısıyla yani bunlara birazcık bakıp ona göre karar vermek çok önemli teşkil ediyor. Bize hep soruyorlar mesela bir kaza beğeniyorlar. Bunda nasıl bir ip kullanıldı? İşte bunları tanımlamak için biz de diyoruz ki işte DK buna uygun veya işte fingering buna uygun. Sizin de bunları öğrenmenizde, bilmenizde yarar var diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Bizde yani eskiden annelerimizden gördüğümüz 300 gramdan, 400 gramdan bir kazak çıkar gibi bir terim var. Aslında bu doğru değil. Genelleme olarak evet ama yani bir worsted ya da kalın bir ipin 300 gramıyla DK ya da fingering bir ipin 300 gramı aynı uzunlukta değil. Esas önemli olan metraj aslında. Projede kaç metre ip gittiğini söylüyor. O kalınlıkta bir ipin içeriği de çok değiştiriyor tabii. Yani yünün ağırlığıyla pamuğun ağırlığı farklı olduğu için işte 400 gram pamukla 400 gram yün metrajı kesinlikle gramajı aynı olsa bile maalesef aynı şeyde değil. Bu standart terimleri kullanmak şundan da dolayı da çok önemli. Huyla ben kendi iplerimizi eğirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bir ip eğirdiğiniz zaman yani kendiniz bir ip oluşturuyorsunuz. Peki bu ip worsted mi ya da DK mi? Yani onun 10 santime 10 santimlik bir numunesinde herhangi bir işte kalınlıktaki bir şişle ördüğümüzde içerisinde yaklaşık olarak işte 20 ilmek mi 25 ilmek mi olduğunu bilirsek biz ona tanımlama olarak bir worsted ipe denk geliyor diyebiliriz. Ona göre bir proje. Ya da
Mesela şimdi çok kullanılan bir şey. Böyle ince işte lace bir iple, ne bunun adı? Mohair diyelim ki çok ince bir iple. Başka bir ipi birlikte kullanarak farklı bir kalınlık oluşturuyoruz aslında. Bunu da biz numaralandırmayı bilmiyoruz şu anda. Size bunlarla ilgili detaylı bilgileri önümüzdeki videolarda açıklayacağız, bunların kalınlığını nasıl belirleyeceğimize dair, ama o zaman bu ip ne bununla olan şişle örülecek ne de bununla kullanılan şişle örülecek. Tabii ki önemli olan sizin kendi seçtiğiniz model. Sıfırdan bir şey tasarlıyorsanız istediğiniz gibi örebilirsiniz. İsterseniz bunu 10 numara şişle örün. Ama sonuçta kullanmak istediğiniz model varsa ona en yakını bulmak için de bu tanımlamalara aşina olmak lazım. Bunlar da bir aralıkla veriliyor. Yani 3 numara şişle 4 numara şiş arasında veriliyor. Çünkü Kuğu'nun eliyle benim elim çok farklı. Çünkü önemli olan uygun gerginliği, tension'ı yakalamak. Dolayısıyla bu bizim tablolarımıza bakarak buradan en azından bir ip için, bir model için nasıl bir genelleme yapacağımıza karar verebilirsiniz.